Herkese merhaba, kanala hepiniz hoş geldiniz. Bugün pazartesi bülteninden bahsedeceğim arkadaşlar. Hafta sonu güzel geçti sayılır. Hele pazar günü 1-2 maç dışında onlar tutsaydı çok güzel, çok efsane bir gün olacaktı. Telegram kanalımızda da corner kuponları, corner maçlarını liste halinde paylaşıyorum. Oraya da gelmenizi beklerim. Açıklama kısmında link mevcut. Oraya da gelebilirsiniz. Ücretsiz zaten Telegram grubumuz. Bugün 7 tane maç çıkartabildim. Çok fazla maç yok zaten. Özellikle çok sıkıntılı maçlar var. Bugün az miktarlarda oynamakta fayda var arkadaşlar. Pazartesi bülteninin 3 tane Süper Lig maçı vardı. Yani onlar olmasa belki pazartesi bülteni çekmezdim. 3 tane maç var Türkiye Ligi'nden. Onları anlatmak istedim. Yanına da 2-3 tane daha maç ekledim. 7 tane maç bulmaya çalıştım. Oranlar da çok kötü. Alternatif oranlara, bahislere gitmeye çalıştık. Zorlama bahisler var. Aklınıza yatanları sürpriz kuponlar yapabilirsiniz. İdeal kuponlar yapabilirsiniz. Hemen geçeceğim videoya. Bu arada like'larınız ve yorumlar için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bugün de güzel bir like ve yorum alırız. Hemen videoya geçiyorum. 7 tane maç arkadaşlar. Maçlar bunlar. İsterseniz önce bir durdurup not alabilirsiniz. 3 tane Süper Lig var. Zaten ilk önce onlardan başlayacağız. İlk önce Adana Demir Karagümrük maçı var. Saat 17'de başlıyor. Onunla başlayacağız arkadaşlar. Adana Demirspor bu sene iyi başlamıştı ama çok sıkıntılarla, sorunlarla uğraşıyor. Son haftalarda zaten bol pozisyonu goller de buluyor arkadaşlar. Son 4-5 maçın 4'ünü kaybetti. Deplasmanda İstanbul'a gelip Pendik'e kaybetti. Kasımpaşa'ya kaybetti. 3 tane yedi. Alanya 3-3. En sonunda Trabzon'a 1-0 kaybetmiş. Özellikle baktım bu kendi evinde de oynadığı maçlarda da İstanbul takımlarından çok gol yiyor. İstanbul takımlarına karşı zaafı var sanki. Bugün de yine bir İstanbul takımıyla oynayacak Fatih Karagümrük. Onlar da bu sene bayağı kötülerdi. Uzun süre düşme potasındaydı ama son haftalarda biraz toparlanmaya başladılar. Bugün Adana Demir'e gol bulacağını ben düşünüyorum. Zaten KG var oranı %54 görünüyor gol bulma. 2.5 üstü de %54 görünüyor. Yani maçın bol gollü geçeceğini gösteriyor. Son haftalarda dediğim gibi deplasmanda gol bulamıyor ama bugün Adana Demir'e gol atacağını düşünüyorum. Onlar da sıkıntılı çünkü. Onlar da çok gol yiyor. Özellikle son 4-5 maçında gördüğünüz gibi 5 gollü maçlar bile var. Dediğim gibi İstanbul'dan 2 gol yedi. Karagümrük İstanbul'dan daha iyi bir takım şu anda bence. Onlar da Adana Demir'e gol atacak diye düşünüyorum. KG var 1.44. Bunun yanına 2.5 üstü de ekleyebiliriz diye düşünüyorum. İlk önce KG var oynayalım. Daha sonra da 1.68'e bunu ikinci, üçüncü kuponlara çıkartabiliriz. Bence 2-1'i var maçın. Bir tarafa da gidebilir 2-1'de. Adana Demir çıkış arayabilir. O yüzden 2.5 üstü de ekleyebiliriz arkadaşlar. Geçelim ikinci maçımıza. Alanya Trabzonspor. Arkadaşlar maçlarda korner çok az görünüyor. O yüzden kornerlerine hiç girmedim. Araştırmadım bile. İç sahada oynayan Alanyaspor şu an 30 puanla 15. sırada. Ne kadar da olsa biraz düşme potasında, düşme sıkıntısını çekiyor. O yüzden bugün puan almak zorunda. Aynı şekilde Trabzonspor da puan ihtiyacı var. Onlar da 3. sırada. Beşiktaş Galatasaray yenilince onların da bugün puan alması gerekiyor. İç sahada oynadığı maçlara bakalım Alanyaspor'un. Sadece 2 maçta gol yemiş, 3 maçta gol atamamış arkadaşlar. Zaten son haftalarda gördüğünüz gibi 6 maçında son 6 maçı KG var. Sadece 2 maçı Ankaragücü Pendik maçı 1-1 bitmiş. Onlar dışında üstte oluyor maçları. Burada sadece Antep'e gol atamamış. Bir de Fenerbahçe'ye gol atamamış. Bir de ligin ilk haftalarında Hatayspor'a gol atamamış. Gol yemediği maçta yine Hatay maçı. Bir de İstanbul Başakşehir maçı. Yani ligin ilk 2 haftası. Onun dışında son 12-13 maçtır gol yiyor. Trabzon'da zaten iyi bir takım. Abdullah Avcı geldikten sonra da çıkışa geçmişti. Deplasmanlarda gol atmaya başlamıştı. Ondan önce deplasmanda gol atamayan bir Trabzon vardı. Zaten son haftalarda gördüğünüz gibi 3-1, 2-1, 1-0 3 maç üst üste kazandı. Daha sonra Çaykur Rize ve Beşiktaş mağlubiyetleri var burada. Beşiktaş maçında çok kötü oynamıştı ama Pendikspor'u 2-0 yendi. Bugün Alanya'ya gol atacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Alanya'nın da cevap vereceğini düşünüyorum. KG var yüzdesi %60 görünüyor arkadaşlar. Ben baktım oran da güzel. 1.49'da oranı var. İlk önce KG var oynayacağım. Bunun yanına 2.5 üstte eklenebilir ama riskli gibi görünüyor bana. Sadece KG var oynayıp bırakmayı düşünüyorum. İsterseniz siz Trabzon'un belki kazanacağını da düşünüyorsanız bunun yanına üstü de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. 1.75'te güzel bir oranı var ama ben sadece KG var almayı düşünüyorum. Belki Alanya'nın puanı ihtiyacı olduğu için yani en kötü bir beraberlik almaya çalışabilir. O yüzden KG var alıp bıraktım arkadaşlar. Geçelim Antalya Gaziantep maçına. Antalyaspor en son Galatasaray'a burada İstanbul'da 2-1 yenildi ama bence çok güzel top oynadı. Zaten Sergen geldikten sonra da çıkışa geçmeye çalışıyorlar. İyi futbol oynuyorlar. İstanbulspor 2-2 beraber kalmıştı. En son kendi evinde bir bakalım kendi evinde nasıl oynuyor. 5 maç gol yememiş, 5 maç gol atamamış. Yani kalesini golle kapatıyor ama ben bugün gol atacağını düşünüyorum Antep'e. Kasımpaşa Alanya beraberliği var. Trabzon beraberliği var. Sivas 2-1 yenmiş. Sadece Fenerbahçe'ye yenilmiş. Yani şu son 9-10 maçta sadece bir Fenerbahçe
mağlubiyeti var. Antep'e bir bakalım. Onlar deplasmanda nasıl oynuyor? Yani normalde 18. sıradalar. Deplasmanda 9. sırada. 17 gol atıp 20 gol yemişler arkadaşlar. 3 maçta gol yememiş. 5 maçta gol atamamış. Son maçta zaten İstanbulspor'u deplasmanda 3-1 yemiş. Onlar da yine en son Galatasaray deplasmandan 2-1 mağlup olmuşlar. Sivas'a 2-1, 2-2 beraberliği var. Hatayspor 0-0 beraberliği var. Onlar da ligin ilk haftalarında deplasmanda çok gol yiyip yeniliyorlardı ama son haftalarda biraz toparlanmışlar. Deplasmanda puan almaya çalışıp başlamışlar. Kendi aralarındaki maçlara da baktım. Rekabet geçmişini de göstereyim arkadaşlar. Antalyaspor'un burada Antep'e karşı şansı tutuyor. Yenilmiyor en azından. 3 galibiyet, 4 beraberliği var burada. Bugün geçen hafta Antalyaspor'u izlediğime göre bence Antalyaspor maçı kazanabilir. 1.63 oranı var. Riskli bir tercih ama Antalyaspor'un kazanacağını düşünüyorum. Böyle 2-1 gibi bir skor çıkabilir. Belki handikap 0 da değerlendirilebilir burada. Çünkü Antalya'nın rahat bir galibiyet alabileceğini zannetmiyorum. Zorlanacaktır ama maçı kazanacağını düşünüyorum. İlk tercihim maç sonu 1 olacak. Dediğim gibi sonra handikap 0'da sürpriz kuponları belki değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim Danimarka Ligi'ne. Nordsjælland Silkeborg'u ağırlayacak arkadaşlar. Hemen maçın analizine bakalım. Maçın analize baktığımda KG var üst oranları biraz yüksek görünüyor 2.5 üstü ama ben burada korner baremi yüksek görünce kornerini araştırdım. Evinde iyi bir korner atabilen Silkeborg Nordsjælland var arkadaşlar. 7 korner atabiliyor. Baktım maçlarına ortalama 7 korner çıkarıyor. Hatta bazen zayıf rakiplerine karşı daha çok korner çıkıyor. 11-12 korner attığı maçlar da var. Aynı şekilde Silkeborg da deplasmanda da olsa 4-5 korner atabiliyor. 4.56 ortalaması var zaten deplasmanda. Bugün baktım ben Nordsjælland en az 6-7 korner atar. Silkeborg da 4 korner atar gibi. Yani 6-4'lük bir korner çıksa 10 korner yapıyor arkadaşlar. 9.5 burada denenebilir. 1.56 güzel oranı var. Bunu önereceğim. Ama siz garantiye gidip 8.5'da oynayabilirsiniz. Bence bu daha rahat gelir. Ama 9.5 kornerinde geleceğini düşünüyorum. 1.56 bunu alacağım ben kuponuma. Siz dediğim gibi 1.31'e düşürebilirsiniz arkadaşlar. Kendi bütçenize göre, kendi şansınıza göre 8.5'u da deneyebilirsiniz. Diğer maçım İspanya 2'den Elche Alcorcon. Arkadaşlar zaten çok maç olmadığı için yani düştük İspanya 2'ye. Oynamadığımız takımlara oynamaya başladık. Şimdi Elche evinde çok az gol yiyen bir ekip. Aynı şekilde Alcorcon da deplasmanda da sıkmaya yönelik bir takım. Yani deplasmanda beraberliğe gidiyor. Gol yememeye çalışıyor. Zaten şuradan belli oluyor arkadaşlar. İç sahada oynadığı maçlara bakalım. İkinci yarı gol olma olasılığı %75. Yani ilk yarı daha az gol oluyor. Gördüğünüz gibi zaten ilk yarı Elche hiç gol yememiş. 14 maçı galiba. 14 maçta sadece 3-5 maçta gol yemiş. Onun dışında ilk yarı yediği gol yok. Hiç henüz gol yememiş. Alcorcon'a bakalım. Onlar da yine deplasmanda %62 oynuyor. İkinci yarı gol olma seçeneği %62. Onlar ilk yarı gol yiyebiliyor ama çok az gol atabiliyor. Zaten deplasmanda zaten çok az gol atabiliyor. Gol atamadığı maç 7. 14 maçın 7'sine gol atamamış. Yani %50. Ya bir gol atabilir ya da atamıyor. O yüzden baktım maçın çok kısır geçeceğini düşünüyorum. 2.5 alt oynayabilirsiniz. İdeal tercih bu olabilir. Bunu değerlendirebilirsiniz. Veya az önce baktığım şekillerdeki yüzdelere göre ikinci yarı daha çok gol olur seçeneği deneyebilirsiniz arkadaşlar. Burada pardon. En çok gol olacak yarı ikinci. 1.96 sürpriz kupona bunu koyabilirsiniz. Ama ben şunu göstermek istiyorum size. Son maçlarına baktığımda şuraya bir bakarsanız zaten ilk yarı gol yok. Yani gol yediği maç yok Elche'nin. Aynı şekilde Alcorcon'da dediğim gibi beraberliğe razı olan bir takım olduğu için deplasmanda sadece Amorebieta'dan gol yemiş. Bir de Leganes'ten. Yani onlar da deplasmanda gol yemiyor. Zaten Elche kendi evinde bir Girona maçı var. O da kupa maçı. Onu da çıkartalım. Onu da çıkarttıktan sonra zaten kendi evinde gol yediği bir maç yok. Sadece Cartagena'ya bir gol atabilmiş yani ilk yarı. İlk yarı 0-0'a çok alışık bir takım. Zaten ikinci yarı daha çok gol olur seçeneği deneyeceğime ben ilk yarı 0 seçeneğini alacağım buradan. İlk yarıda işi bitireceğim. 1.89 oranı var. Riskli bir tercih. Golü atarsa belki Elche atar. O da böyle tam 42, 40, 42, 43 o civarlarda gelebilir. Yani son saniyelerde golen gel adamı sinir ediyor ya ilk yarı. Aynı öyle bir gol gelirse gelir. Gelmezse ilk yarı 0. Güzel bir tercih. 1.89 bunu kupona ekleyeceğim. Bir tane kupon yapacağım. Aklına yatanlar bunu da pazartesi zaten maç yok. Yani eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir tercih. Yine aynı tercihten birini seçeceğim. İtalya Serie A'dan Inter Genoa'nın maçı var. Zaten oranlara baktığımızda Inter'de bir oran yok. Yani 1.12 maç sonu 1'ine vermişler. 1 ve 1.5 üst versen 1.29. 2.5 üst versen 1.68. Yani bu oynanabilir ama bu sefer Inter'den 3 gol bekleyeceksin. Yani Genoa'nın gol atıp atamayacağı şüpheli. Bence atamaz yani. Inter eğer günündeyse maçı da ciddiye alırsa 3-0 yapar. Gol yemez. Ama 3-0 beklemek için çok düşük bir oran bence 1.68 yani bir takımdan. Genoa'dan da bir gol görebilsek maç sonu 1 ve 2.5 denenir. Ama onun dışında başka bir şey deneyemeyiz. Bakıyorsun oranlarda ilk yarı 1 oynasan
1.55. Güzel bir oran. Bu oynanabilir bir oran olarak ben bunu buldum arkadaşlar. Genoa'nın da baktım deplasmanda da ilk yarıdan çok fazla yenilgisi de yok aslında ama Inter bu maça hızlı başlayıp ilk yarıdan 2-0 yapabilir. Ben ilk yarı 1 oynamayı düşünüyorum. 1.55 oranı var. Bunu alacağım. Çok öyle banko bir kuponuma girmez ama mecburiyetten yani oranlara baktığımızda oynanabilir ilk tek tercih bu gibi görünüyor. Aklınız yatarsa ilk yarı biri değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Son maçımız yine Sheffield United Arsenal maçı. Arsenal'de yine oran yok gördüğünüz gibi. Ya buna tutup gidip de AG var oynar mısınız bilmem. Sheffield United gol atabilir mi? Atabilir. 1.87 yani atabilir de şöyle atabilir. Arsenal 3. 4. bulduktan sonra rahatlarsa belki Sheffield United gol atabilir. Ancak o şekilde bir senaryo olabilirse KG var gelir burada ama riskli. Arsenal burada gelip 4-0 5-0 kazanabilir. Zaten beklenti o yönde. Yani Sheffield'ın 4-5 gol yiyeceğini düşünüyorlar. Zaten son maçlarına baktığın zaman Brighton 5 gol, Aston Villa 5 gol. Yine kupa maçıymış Brighton 5-2. 4-5 tane gol yiyebiliyor. Arsenal de çok formda. West Ham'a 6 attı. 6-0. Burnley'i yendi 5-0. Onlar da formda. Bugün yine 4-5 gol bekleniyor Arsenal'den. 2.5 üst oynayın diyeceğim. 1.25 değmez. Arsenal 3-4 tane atacağı için. Kazanır ve 2.5 üst eğer değerse onu alabilirsiniz. Oran size yeterse. Kazanır ve 2.5 üst oranı 1.31. Bu da değmez. Ben mecbur bir tercihe gittim burada. Başka bir tercih denedim. Deplasman 2 yarıyı kazanır aldım arkadaşlar. İlk yarı 1-0 falan böyle geçerse veya 2-0 ikinci yarıyı da Arsenal gol yemeden kazanırsa yani oynanabilir tek oran bunu gördüm. 1.90. Sürpriz kupona koyacağım bunu. Tabii ki öyle ideal kupona, banko kupona girmez de. 1.90 yani bu maçtan alabileceğimiz maksimum oran gelirse 1.90 çok güzel olur. Deplasman 2 yerde kazanır. Arsenal isterse zaten 4-5 tane atar. O yüzden bu tercihe gittim arkadaşlar. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. 2 tane de kupon yaptım arkadaşlar. Dilerseniz onları da size göstereyim. Aklına yatanlar deneyebilir. İlk kuponum biraz riskli bir kupon. Buradan bir maçı ekleyip çıkartabilirsiniz. Alanya Trabzonspor karşılıklı gol var aldım. Nordsjælland Silkeborg 9.5 üst corner aldım. Bunu siz 8.5 üste çekebilirsiniz. Inter Genoa maçının ilk yarı 1 aldım arkadaşlar. Güzel bir kupon. Corner'e güveniyorum. Trabzon'a da güveniyorum. Inter maçında ilk yarı sıkıntı çıkmazsa güzel bir kupon olur arkadaşlar. 3.60 oranı var. Aklına yatanlar pazartesi günü böyle ideal çıtırlık bir kupon olarak değerlendirebilir. Bir de sürpriz bir kupon yaptım. Riskli tercihleri aldım burada. Antalya Gaziantep maç sonu 1. Elche Alcorcon ilk yarı 0 aldım. Az önce anlattığım Sheffield United Arsenal maçında deplasman her iki yarıyı kazanır aldım arkadaşlar. Bu da 5.85'lik bir oran var. İsterseniz bu kuponda sürpriz bir kupon olarak yine maç ekleyip veya maç çıkartıp deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar da çok fazla maç yok zaten. 7 tane maç anlatmaya çalıştım. Umarım güzel bir gün olur. Pazartesi sürprizler çıkıyor. Dikkat etmenizde fayda var. Hafta sonu güzel geçirdik. Tekrar dediğim gibi Telegram grubuna beklerim. Orada kornerleri paylaşıyorum. Kupon olduğu zaman kupon paylaşıyorum. Canlıdan yüksek oranlar bulduğu zaman canlı maç paylaşmaya çalışıyorum. Faydalı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım bugün de güzel bir gün olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.